Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz bu kanalda artık gençler için yeni bir program başlatmaya karar verdik. Dedik ki gençler genelde bu bilgilerden çok uzaklar ve Z kuşağı aslında pek fazla ilgilenmiyor dediler. Biz de ilgilerini çekebilecek, belki de anlayamadıkları sorulara onların dilinden cevap vermek için böyle bir işe hazırladık. İlk baştan sizi bir tanıyalım. Memnuniyetle. Selman Okumuş, 1977 İstanbul doğumluyum. Hayata akışın çok fazla olduğu bir yerden, Sultanahmet'ten başlamak nasip oldu. Dünyanın gelip gittiği, padişahların, sultanların, liderlerin, devlet başkanlarının gelip gittiği, o ülkelerin liderlerinin ardından halklarının gelip ziyaret ettiği noktada dünyanın bütün renklerini görerek büyümek nasip oldu. Her gelip giden, gözümüze bakan, gönlümüze bakan, ruhumuzda bir şeyler söylemeye çalışan, farklı dillerle, farklı tınılarla, farklı söylemlerle, farklı dokunuşlarla, ifade değişiklikleriyle bizim de hayata çok renkli bakışımızı sağladılar. Farklı renk demek, insanlığın Hazreti Adem'in evlatları olarak birbiriyle buluşmasının antrenmanıyla hayata başlamak nasip oldu. Yani kapının önüne çıktığımızda Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça, o dönemde İtalya'dan gelenlerin daha fazla olduğunu düşünürsek karavanlarla, motorlarla, çift katlı otobüslerle, Hindistan'a kalkan otobüsün bizim kapının önünden kalkması ve otobüs yolculuğuyla dünyayı keşfeden insanların buluşma noktasında olmak, onların o kadar yolun sonundaki buluşmalarındaki heyecanı, acaba o restoranda yine bir araya gelebilecek miyiz? Denk düşmediklerinde, günler tutmayınca birbirlerine mektup bırakan o mektubun bugünkü mesajlaşmadaki eş zamansızlık gibi bir hafta, bir ay, bazen bir sene sonra bıraktığı mektubu okuyanların yüzündeki tebessümü görerek büyüdük. Aslında hiçbir farkımızın olmadığını, herkesin bir Allah inancı olduğunu, herkesin kendince iyi bir insan olma arayışı içerisinde olduğunu, ezanlar okunurken o dini müntesibi olmadığı halde saygı duyduğunu, Ramazan ayında buradaki insanlar Müslüman, bunlar bir şey yemeden duruyorlar diyerek acıkmış olmalarına rağmen asla halka açık bir alanda su dahi içmediklerini görmek, insanlığın ne kadar önemli bir varlık olduğunu, ne kadar hassasiyet içerisinde olduklarını görerek büyüdük. Onlar bize bu hassasiyeti gösterirken biz de onlara hassasiyet gösterdiğimizi ve göstermemiz gerektiğini hem gördük hem yeniden hatırlamış olduk. Dolayısıyla insanlık okulu zaten muhteşem bir okuldur. Hayatın içinde hayat okulundaki en önemli dersleri insanlardan alırız. Biz kitaplara gömülüyoruz. Halbuki kitapları yazanlar hayatta aramızda birçoğu. Yaşamasalar da talebeleri aramızda ve yaşayan örnekler olarak bize çok daha büyük şeyler anlatıyorlar. Önemli olan insanı okuyabilmek, hayatı okuyabilmek, güneşi, ayı, yıldızları, evreni, ağaçları, denizleri, karayı, dağı, ormanı, bunları okuyabilmek. Biz bunları okuyamadığımız sürece, ki Kur'an bunlara ayetler diyor, işaretler diyor, mucizeler diyor. Biz bu işaretleri göremediğimiz sürece asla dünyadaki yolumuzu bulamayacağız. Bazıları bu dünyaya geldiğinde sadece öte alemi düşünüyor. Halbuki bu dünyadaki vazifesini tamamlayamayanların ömür, ecel dedikleri şey bir şekilde onlara ulaşmıyor. Çünkü imtihan bitmeyince nasıl bizi imtihandan, okuldan bir şekilde mezun edip çıkarmıyorlarsa hayat okulundan mezun olmayanlar da diğer boyuta geçemiyor. Diğer boyuta geçmek, vazifeyi tamamlamadan geçtikten sonra bir anlamı yok ki. Oraya gidip de çok gelmek, tekrar gelmek ve burada yapmadıklarını yapmak isteyen insanların olduğunu Kur'an söylüyor. Ancak biz bu dünyadayken vazifemizi bileceğiz. Bir gün Beşiktaş'ta gece saat 12'ye 5 kala otobüs durağında bekleyen yabancı bir misafiri camı açtık, iki arkadaşımla beraber sordum. Ne bekliyorsunuz? Otobüs bekliyorum dedi. Bayandı. Saate baktık. Bu saatten sonra otobüs gelmez dedik. Otobüs durağının tam karşısında da taksi durağı var. Taksiciler de otobüs gelmeyince nasıl olsa bize gelecek diye bakıyorlar, bekliyorlar. Bilmiyorlar ki Allah Teala onları avlamaya çalışırken servis yapacak bir kulunu diğer kuluna servis için gönderir. Kendisine bu soruyu sorarken bir beyefendi geldi arkasından. O da İngilizce konuşuyor. Biz Sultanahmet'e gideceğiz dedi. Arkadaşım da tekneye binip karşıya geçecekti. Onu uğradım. İki misafiri arabaya aldım. Dedi ki beyefendi, tabii dedi, güzel bayanı gördün, durdun değil mi dedi. Hayır dedim. Ben ülkemize misafir olarak gelen herkese hizmet ederim. Sizi de görseydim, bilseydim yabancı olduğunuzu sizin için de dururdum ve sorardım. Çünkü ben size burada hizmet ettiğimde, sizin ülkenize gittiğimde ya siz ya da sizin ülkenizden kıymetli bir vatandaş bana hizmet ediyor. Bunu çok test ettim. Daha doğrusu test etmeye fırsat kalmadan bunu Allah Teala yaşattı. Sen bunu
ülkende yaptığın için bugün bu servisi aldın diyerek beni ödüllendirdiğini hatırlattı his dünyamda. Bu bağlamda hareket ettim. Olsun, yaptığınız çok güzel bir şey, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum dedi. Hanımefendi Kazakistan'dan gelmiş, beyefendi Amerika'dan gelmiş. Ben de camileri anlata, ülkemizin değerlerini anlata sahil hattından Eminönü Yeni Camii, valinin önünden, ilkokulumun önünden geçerken işte Baba Ali'den, medya dünyasının merkezi olduğundan, dünyayı yöneten merkezin, komuta merkezinin İstanbul Valiliği olduğu makamdan, divan yolundan aşağı direkt Sultanahmet'teki kaldıkları otelin önüne kadar geldim. Ve beyefendi dedi ki, ben uluslararası bir araştırma şirketinin temsilcisiyim. Sizin bu yaptığınız hareket beni çok etkiledi, çok şaşırdım dedi. Sakıncası yoksa odama çıkıp fotoğraf makinemi alıp sizinle hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorum dedi. Hay dedim. Otelin kapısına ne kadar geldi? Düşünsenize, Sultanahmet'te doğup büyümüş bir insan. Beşiktaş ilçesinde, yani aramızda 2 ilçe daha var. O ilçeden tekrar kaldığı otele dönecek ama ne kadar bir mesafe ve ne kadar yol bilmediği için otobüste gidersek hem gezer görürüz. Yani bizde çok fazla halk taşımacılığını kullanmak adet olmadığı için mecbur kalındığında kullanılır ama medeni ülkelerde medeni insanlar halkın taşımacılığını tercih ederler. Ve bu insanlar da bunu yapmaya çalışmışlar kendilerince. Odasından fotoğraf makinesini aldı, geldi, fotoğraf çektirdi ve kartını verdi. Uluslararası çok ünlü bir gazeteciymiş kendisi. Söylemedi kartını verene kadar. Teşekkür etti. Oradan çıktıktan sonra kendimi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak hissettim. Çünkü gecenin o saatinde hiçbir bakan gelip de filanca ilçedeki misafirimiz acaba ne yapıyor diye düşünmemiştir. Düşünecek durumu da yoktur. Yardımcıları da buna müsaade etmeyebilir. Ama vazifeyi yapma bilinciyle, şuuruyla, memnuniyetiyle insan kendine bu unvanı verebiliyor ve kendi kendini bu haklı gururun içindeki huzura bırakabiliyor. Bu insan ülkesine gittiğinde bir rapor yazacak olsa turistlere gayet olarak, rehber olarak ülkede böyle şeyler var. Ama diğer farklı kanallarda da Boğaz yolculuğunda, bir takım alışverişlerde mutlaka söylenen rakamın yarısını teklif edin. Çünkü turist olduğunuz için size çok büyük rakamlar söyleyeceklerdir. Buradan sakın zarar uğramayın diyerek uyarılan bir Türk toplumu karşısındaki aciz kalan turistler pozisyonu mu anlatılsa daha iyi? Yoksa bizim gibi hiçbir karşılık beklemeksizin oteline kadar servis yapıp belki bir daha hiçbir şekilde buluşamayacakları 2 ayrı, hatta 3 ayrı dünyanın insan olarak karşılıklı insani tatmin duygularının yaşanması mı çok önemli. İnsan manevi bir varlıktır. Bedenen, cismani, maddi bir varlık olmakla beraber manevi dünyanın içinde özel alanları olan ve en yüce varlık tarafından, en özel varlıklar tarafından, Yaradan'ın melekleri tarafından takip edilirler ve servis edilirler. Hem servis almalarına imkan sağlarlar, hem de kendilerine servis yapılır. Bu kadar muhteşem, mukaddes ve mükerrem bir varlıkken insan kendi değerini unuttuğunda, kaybettiğinde, başkalarına iyilik yapamadığında, hani düşünür ne diyor? Kendisini düşünen kişi bilmem. Kendini düşünen kişi kendini düşünür. Başkalarını düşünen insan insandır. Başkalarını düşünen insandırı vurguluyor. Şimdi ifade çok güzel. Tamam. Varlık olarak bir cismani bir varlıksın. İyi de başkasını düşünemediğin zaman insan olamıyorsun. İnsan başkasını düşünebilen demektir. Biz başkalarını düşünemediğimiz sürece bu varlık aleminde yerimizi asla oluşturamayacağız. İstediğimiz kadar halkla ilişkiler uzmanlarından danışmanlık alalım. Bu anlamda dünya kadar maddi manevi yatırım yapalım. Olmaz. Eğer bizi Allah severse, onun seveceği şekilde hareketler, eylemler yaparsak, o zaman o kendisi sevdiği gibi meleklerine ve tüm insanlığa sevdiriyor. Böyle bir desteği olan insanla kim yarışabilir? Bütün televizyon kanalları filanca kişiyi gösterse, diğerini de hiç kimse göstermese ama halk onu sevmeye başlasa, çığ gibi. Onun önünde kim durabilir? Onun için halka kendimizi sevdirebilmek için hakka kendimizi sevdirmemiz gerekiyor. Yani halkı yaratan, yöneten, yönünü veren, açan, açtıran, gönülleri fethettiren, insanlık alemine ikramları bolca veren yüce Yaradan'a kendimizi sevdirecek eylemlerde bulunmak durumundayız. Ben böyle bakıyorum hadisen. Hocam madem şimdi böyle bir konuya girdik. Mesela şimdi iyilikten bahsettik burada ve bir karşılığı olmadan, aslında bir karşılığı var ama yani
belki de maddi karşılığı olmadan diyelim. Böyle bir şey yaptınız mesela, bunu uyguladınız. Şimdi insanın aklına ilk gelen sorulardan bir tanesi şu. İnsan iyiliği niçin yapar? İyiliği iyilik yapmak için mi yapar? Yoksa ben cennette bunun mükafatını alacağım gibi bir ticarete girip mi yapar? Çünkü bazı yerlerde Kur'an'da mükafatın verileceği iyiliklere karşılık sürekli tekrar ediliyor. Yani burada bir şey öğütleniyor. Ama şimdi gençliğin tabii aklında gelen ilk sorulardan bir tanesi, iyiliği mükafat için mi yapmak lazım, yoksa iyiliği iyilik yapmak için mi yapmak lazım? Yüce Yaradan Allah kullarını ne kadar muhteşem yarattığını yine Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde anlatıyor. En güzel surette yarattım diyor Allah. Ama sonra biz onu aşağıların da aşağısına indirdik diyor. Allah Teala en yüce makamda yaratırken insan kendi makamını bilemeyince aşağılara düşüyor. Şimdi yine Rahman suresinde 17. ayette yanlış hatırlamıyorsam, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir diyor Allah. Kötülük yapmak maharet ister, günaha girmek vakit ister, nakit ister, gayret ister. İyilik yapmak bazen o kadar ucuzdur, o kadar bedavadır ki, fakat insanın gönlü gitmez bir türlü yapmaya. Neden hocam? Şeytan daima vesvese verir. İnsan da şunu söyler, bana ne? Bir tek ben miyim? Niye ben? Bana lazım olunca niye kimse gelmiyor yanıma da ben başkasına yardım ediyorum? Aynı duygular şeytanda da vardı. Şeytan da neden secde edeceğim ki dedi. Ben ondan daha kıymetliyim dedi. Şeytanın bu duyguları insanın iç dünyasında da olabiliyor. İşte bu söylemler insana kaybettiren duygulardır. Bir defa öncelikle insan dünyada cenneti yaşamalı. Dünyada cennetin antrenmanını yapanlar cennetin keyfini çıkarabileceklerdir. Nedir bu? İyilik yaptığında insan sokakta yürürken utanarak yürür mü? Hayır. Ama kötülük yaptığında sokakta utanarak yürür. Hatta evinde hiç kimse görmediği zaman işlediği günahı sanki herkes görmüş gibi sokağa çıktığında yarım saat, bir saat utanarak gezer insan. Günahın işlediği kumarhane, kerhane, meyhaneden çıkanların yüzleri böyle dimdik, çok huzurlu bir iş yaptım, çok keyifliyim diyerek herkese hava atarak çıkabiliyor mu? Hepsinin kafası önde. Arabaya binerken kafalar önde geçiyorlar böyle. Dışarıdan seyredin, göreceksiniz. Evet, içeride günah lezzetliydi, tatlıydı. Ama dışarı çıktığında mahcupsun. Polis çevirmesin. Hanım, eşim, çocuklarım görmesin. Aman çalışanlarım çıkarken beni böyle yerden çıkarken görmesin. Madem utanacaksın, madem mahcup olacaksın, neden yapıyorsun? Şeytana uyduk. Şeytan da kıyamet gününde Allah şeytanı şikayet eden kullarını tam şikayet ettiği anda şeytan müdahale edecek. Ya Rabbi, bu kulun yoldan çıkmaya zaten meyilliydi. Şimdi beni bahane ediyor. Vallahi onun niyeti böyleydi diye söylediğinde Allah Teala yine diyor ki benim yerimde, benim indimde, benim makamımda çekişip durmayın. Ben kullarıma asla ve asla zulmedici değilim. Daha önce ne yaptıysanız şu anda bunlar sizin önünüze hazır olarak getiriliyor. Kötülüğün cezbediciliği neden geliyor hocam? Yani kötülük niye daha fazla haz veriyor? Yani bir şeyleri yanlış yapmak doğru yapmaktan daha çok haz verebiliyor. Tabii pişmanlık olabiliyor bazen ama mesela kötü alışkanlıklar hepsi güzel, zevkli şeyler. Yani baktığın zaman hani fayda yarar kıyaslaması yapınca tabii bir genç gözünden yani bazen böyle işte yasakları aşmak ayrı bir zevk veriyor. Ne bileyim işte iyilik yapmamak dahi, ne bileyim işte en basit örneği işte otobüse gidiyorum çok yorgunum ama yaşlı birisine başımda duruyor. Ona bazen yer vermek içimden hiç gelmiyor. Yani tam utanarak sıkılarak yapıyorum ama ondan bir fayda sağlamış oluyorum diye düşünüyorum da. Şimdi çok boyutlu bakmak lazım. O ayakta duran beyefendi, ayakta kalan beyefendi kendi gençliğinde büyüklere yer vermediyse Allah seni oradan kaldırmaz zaten. Diker ona ya. Hatırlar mısın? 1960'lı yıllarda böyle yaşlı bir teyze ayaktaydı. Yaşlı bir amca ayaktaydı. Sen kalkmıyordun. Bak şimdi sen ayaktasın. O çocuk kalkmıyor. Nasıl bir duyguymuş? Yaşattığın duygu buydu işte. Şimdi sen de bunu yaşa bakalım diyor Allah. Diğer taraftan da sizin imtihanınız da şöyle oluyor. Kalkmıyorum. Kalkma. Sıkıntı yok. Allah ihmal etmez. Mühlet verir kullarına. Ne yaptığına bakar. Ona göre de muamele eder. Gelecekte de o amcanın durumuna ayrı düşüyorsunuz. Ayağa kalkmadığınız, yer vermediğiniz için gelecekte o yaşlarda o adam kaç yaşındaysa tam o yaşlara geldiğinizde sizin için de gençler kalkmıyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Zulmetmeyin, zulme uğramayın. Birincisi hadis-i şerifti, ikincisi de Kur'an-ı Kerim'den bir ayetti. Biz ne bulmak istiyorsak, neyi umuyorsak, görmek istediğimiz şeyi bizatihi uygulayan, hayata geçiren olmak durumundayız. Ayıp olmasın diye ayağa kalkmayalım. Allah'ın sevgili, yaşı kemale ermiş, büyümüş, büyüğümüz olmuş
tecrübesi olmuş, emeği olmuş, bizden önce birçok güzel işe imza atmış. Bu amcaya yerimi vereyim, hem rahat yolculuk yapsın, hem de duasını alayım. Zaten Allah büyüklere hürmet etmeyi emrediyor. Ben bu hazzı alayım. Zaten yorgunum ama ayağa kalkınca Allah bana güç verir. Düşüncesiyle yol buyursunlar efendim demesi lazım. Biz ayıp olmasın diye bir şeyler yapmakla Allah rızası için bir şeyler yapmak arasındaki farkı bilemiyoruz. Bizden para isteyen çocuğumuza para verirken bile ibadet olduğunu bilmiyoruz. Babamıza, annemize tebessüm etmenin sadaka olduğunu, bereket vesilesi olduğunu, onların duasını almak, şerefine nail olmak olduğunu bilemiyoruz. Unuttuk bunları. Değerleri yeniden hatırlamamız lazım. Babamız, annemiz düşünceli, hayata dair endişeleri var diye bize karşı yüzü asık gibi duruyor diye onlara tavır yapıyoruz. Halbuki onlar bizim için endişeleniyor. Bizim geleceğimiz için endişeleniyorlar. Niye? Çocuğumuza, kızımıza gelecekle ilgili neler hazırlayabiliriz derdindeyken siz onları hiçbir şey düşünmüyor zannettiğiniz için bir de onları beğenmemezliğe gidiyorsunuz. Hakaretamiz sözler sarf ediyorsunuz. Yeteri kadar size bütçe ayırmadıklarını söylüyorsunuz. Başka baba ve annelerle kıyaslıyorsunuz. Peki onlardan aldığınız maddi manevi zenginlik, beden güzelliği, konuşma güzelliği, dost zenginliği, bunları niye kefeye koymuyorsunuz sevgili çocuklar? Bunlar kefeye koyulmadığı için ne onlardan bize gelen genetik boyuttaki manevi zenginliği, ne genital anlamda, bedensel anlamda güzelliği, dini söylemde, hayat söylemi olarak da onlardan almış olduğumuz manevi zenginliği ve maddi zenginliği hiçbir zaman görmüyoruz. Ben yaptım. Nereden yaptın? Kim öğretti sana bunları? Ninniyi sen mi söyledin kendine? Mamayı kendi kendine mi yedin? Altını kendin mi değiştirdin? İlkokula kıyafetlerini kendin mi hazırladın? Ayakkabını sen mi bağladın ilk ayakkabıyı pabucu giydiğinde ayağına? Sen üniversite imtihanına hazırlanırken onlar o gece uyumadılar, sen biliyor musun? Sen evleneceğin gece onlar heyecandan ne yapacağını şaşırdılar, sen biliyor musun? Hiç kimse oradan bakmıyor. Doğduğun günden beri annen baban senin için ne demek? Bu ülke senin için ne demek? Bir kimlik kartı, bir vatandaşlık üyeliği olmayan bir insana sor bakalım bir ülkenin pasaportuna sahip olmak, bir ülkenin kimliğinin sahibi olmak, bir ülkenin, bir şehrinin, bir sokağının içinde bir adreste mukim olmak ne kadar büyük bir nimet, hiç düşündün mü? Hayır. Herkeste var nasıl olsa. Ama sokakta yatana göre sor bakalım. Babasız, annesiz olana bir sor bakalım. Kimlik kartı olmayıp kaçak yaşamak durumunda olana sor bakalım. Onunla aranda ne kadar fark var? Hocam iyiliklerle kötülükler de bazen karışıyor mu? Mesela bir anne babaya girdik ya şimdi. Mesela anne baba bazen hani işte ne bileyim cebine bol para koymak, ne bileyim işte bazı yanlışlarını görmezden gelmek ya da ne bileyim işte kendi suyunu bile getirmesini öğretmemek gibi. Yani iyilik gibi gözüküyor aslında. Ben ona iyilik yapıyorum gibi ya da daha yumuşak ama aslında bu şeylerin götürüsü daha sonradan daha büyüğüyle, daha katıyla karşısında çıkabiliyor. Yani bu aslında şefkat mi oluyor, aslında kötülük mü oluyor? Yani anne baba isterken iyilik yapayım derken aslında kötülük mü yapmış oluyor kendi çocuklarına karşı? Şimdi çok boyutlu bakmak lazım. Kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Bir gün 3 kardeş televizyonda bir film seyrediyoruz. Herhalde kovboy filmiydi. Çok da önemli sahnesindeydi. Babacığım da arkada koltukta oturuyor. Biz daha ufaz yerden seyrediyoruz böyle. Belki de siyah beyaz televizyon olduğu zamanları kastediyorum. Babacığım arkadan seslendi. Birisi su getirsin dedi. Herkes birbirine baktı mı? Ben ortancayım. Abim var. Bir de kardeşim var. En ufak küçüğüm diye sıyrılmaya çalışıyor. Son numara yok o zaman daha. 4 numara. Abi de ben abiyim diyor. Bu kadar küçük varken bana mı düştü bu işler diyor. Herkes bakar ama görmesi gereken şeyi görüyor mu görmüyor mu bilmiyoruz. Arkadan bir ikram var. Fakat o ikramiyeyi görmek de nasıl bir şey. Babam su getirsin birisi dedikten sonra bir hadis-i şerifin başını okudu sadece Arapça. Hadis-i şerifin başı doğru hatırlıyorsam Seyyidül kavmi dedi. Sustu. Gerisi de bir kelime zaten. Üçümüz de o kısmı Arapça bildiğimiz için, o hadisi de bildiğimiz için gerisini söylemedi. Bakalım gerisini kim kafasına yürütüp hangisi işaret alıp yürüyecek diye babam insani, vicdani bir eğitimle bizi baş başa bıraktı. Seyyidül kavmi dedi, ben fırladım ayağa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de sahabe-i kirama kendi eliyle soğuk zemzem ikramı yapıyormuş mescidinde. Bir düşünün şimdi Cumhurbaşkanı halka eliyle bir şeyler dağıtıyor. O dönemin Cumhurbaşkanı'ndan daha üst bir makamda olan birisinden bahsediyorum. Hem göklerden hem yeryüzünden bütün varlıkların iman ettiği, inandığı ayetlerin indirildiği bir peygambersiniz.
Elinizi almışsınız, su dağıtıyorsunuz insanlara. Bir sürü vazifeniz var. Uzaktan bir adam geliyor, Peygamberimiz hiç tanımıyor. O topluluğa ilk defa geliyor. Fakat merak ediyor, orada birisi var ve büyük birisi, kim diye koşa koşa geliyor. Ve bağırıyor, sesleniyor. Menil imam diyor. Kim diyor? Bu topluluğun imamı, önderi. Menil seyyid. Bu topluluğun en efendisi, en hürmet edileni kimdir diye bağırıyor adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anda mübarek eliyle zemzem ikram ediyor ya, sahabesine, en yakın dostlarına. O mübarek bedenini çeviriyor, kendisine sesleniyor. Seyyidul kavmi hadimuhum. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Benim demeye bile edep ediyor. Benim demiyor. Kavmine efendi olmak isteyen onlara hizmet edecek diyor. Ben bu kavmin efendisiyim ama hizmet ediyorum. Buyursunlar diyor. Kinayenin hep güzelini kullanmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz genelde iğneli kısmını kullanıyoruz. Biz diğer versiyonunu kullanıyoruz. Babacığım Seyyidül Kavmi deyince ayağa fırlayıp suyu getirdiğimde filmin içindeki lezzeti unuttum. Babama hizmet etme şerefini ve o güzel hazzı iç dünyamda yaşadım. Bugünkü dünyada çocuklar anne babaya hizmet etmeyi unuttu. Anne baba da çocuklara nasıl hizmet edeceklerini unuttular. Niye? Hizmetçi var. Olsun hizmetçi. Bazen senin elinden içsin. Bazen de sen onun elinden içmeyi becer. Bizim mezhep olarak takip ettiğimiz, genelde çoğunlukla ülkemizde, Numan bin Sabit, İmam-ı Azam Ebu Hanife diye meşhur olan o zat-ı muhterem, ders verdiği talebelerin içerisinde babasından su getirmesini istemiş. Bütün talebeler şaşkın. Ya imam, babanız yormadınız, babanız yaşlı. Ondan neden su istediniz? Ayıp olmadı mı deyince buyurmuş ki su getirmek, su ikram etmek çok büyük sevaplardan bir tanesi. Neden babamı bundan mahrum edeyim demiş. Ters köşe yapmış. Biz para kazanacağımız zaman ticarette babamıza para kazandırmıyor muyuz? Hatta memnun oluyoruz onun şirketinden bir mal aldığımızda, onu da kazandırdık diye. Babamıza niye sevap kazandırmayalım? Ama bunu bilirseniz evladınıza suyu şerefle getirirsiniz. Bilmezseniz bacak kadar çocuk, bizim içimizden çıkan çocuk bize emretmeye başladı. Tamam artık, biz bittik. Yaşamasak daha iyiydi. Yaşamasak daha iyiydi diyerek kendi iç dünyamızda bir şekilde konuşuruz. Bize de ilham geliyor, çıngıraklı da olsa. Sesini açık unutmuşuz. Hocam peki şey diyeceğim ben şimdi. Mesela çocuklara doğum günü olduğu zaman oyuncaklara boğuluyor. Yani herkes oyuncak. Artık bir yerden sonra o oyuncağın kıymetini dahi bilmez bir hale geliyor. Yani 4 yaşında 5 yaşındaki çocuğun oturup da başını ellerinin arasına alıp da ben bu değerleri kaybettim diyecek durumu yok. O otomatik olarak yapıyor onu ve değersiz oluyor onlar bir yerden sonra. Yani insanlar aslında iyilik yaptığını düşünüyorlar. Ben ona bisikleti var ama bir bisiklet daha alayım. Topu var ama bir top daha alayım. Ne bileyim işte pateni var ama bir paten daha alayım. Benim patenim daha güzel bir paten. İşte bu ona olabilecek en güzel hediye aslında gibi bir şey yapıyor ama sonrasında kıymetsizlik geliyor arkasından. Ne bileyim yani aslında hani burada iyilik olarak gözüken şeyin perde arkasında iyilik olmadığı çıkıyor ama kötü bir sonuca giden bir yola girmiş oluyor onunla beraber. Aslında bir paten daha almak yerine hiç pateni olmayan çocukların yanına bir gezmeye götürmek ne kadar büyük fayda olur onun için. O çocuk kendi patenini başkasına hediye etmeyi kendi iç dünyasında oluşturup yapabiliyor mu? Buna bakmak lazım. Bir bisikleti varken aynı bisikletten bir tane daha almak. Bir oyuncak varken birkaç oyuncak daha almak. Onu oyuncağa boğarken varlık aleminde yokluk duygusunu yaşatmamak lazım. Orada oyuncakta 3 oyuncağı gördüğü gibi ondan sonra her kıyafette 3 kıyafet ister. Arabadan 3 tane ister. Evden 3 tane ister. Bilgisayardan iPad'im ayrı olsun. Laptopum ayrı olsun. Telefonum ayrı olsun. 3 cihazın fiyatı da 30-40 bin liraya bulur. Bu varlıklı bir aile için bile ciddi bir yüktür. Ekonomik yüktür. Bu kadar varlığın içerisinde çocuğa yokluğu lafla anlatamaz anne baba. Ancak hiç bilgisayarı olmayan bir komşusuyla tanıştırdığında, Anadolu'daki bir köy ziyaretinde çocuğun hiçbir dijital dünyasının olmayışının içindeki çocukluk duygularının bile yeşerip
büyüyebildiğini görmesiyle aslında ailenin kendisine ne kadar büyük katkı sağladığını işte o yokluğun içerisinde evindeki varlığı hatırlatmasıyla ancak anne baba başarabilir. Yoksa ne istediyse aldık diyen babanın durumuna düşer. Boğaz Köprüsü'nden genç bir kız kendini aşağı atıp öldürmüştü. İntihar etmişti yıllar önce. Babasına sordular. Neden? Üniversite. Türkiye'nin en gözde üniversitesinde okuyan öğrenciniz neden, oğlunuz, kızınız neden intihar etti dediklerinde ben ne istediyse aldım dedi babası. Her istediğini almanız önemli değil. İyi bir anne baba olarak yanında olabildiniz mi? Hayır. Baba Amerika'da müdür, anne Avrupa filanca şirketin müdürü, çocuk Türkiye'de. Ya siz çocuğu varlıkta yokluk yaşatarak büyütüyorsunuz. Ama ne yapalım oğlum? Ne yapalım kızım? Hayat çok zor, çok kazanmamız gerekiyor. Hepsi senin için. Baba, 1000 TL az kazansaydın da yanımda olsaydın. Anne, senin kokunu almadan büyüdüm ben. Ya beni de olduğunuz yere götürün ya da olduğum yere gelin der çocuk. Bugünlerde yanında olmayanlar, çocuklarına uzaktayken iyi bir gelecek hayal edenler, gelecek yıllarında kendileri ülkelerine döndüklerinde çocuk yurt dışına çıkıp onlara ikinci bir gurbeti yaşatır. Derler ya, ne verirsen o gelir seninle. Bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Ne getirdin ki götürürsen derler. Sen ne getirdin ki götürüyorsun? Ne verdin ki bulmak istiyorsun? Neyi yatırdın ki maddi manevi yatırım olarak onu görmek istiyorsun? Maddeyi mi ön plana aldın? Maddeyle imtihan olursun. Maneviyatı mı ön plana aldın? Maneviyatla imtihan olursun. Allah'ın rızasını gözetmediğin her şeyde neye itibar ettiysen onunla imtihan olursun. Makam mı? Makamla. Para mı? Parayla. Kadın mı? Kadınla. Erkek mi? Erkekle. Neyi Allah'ın önüne koyarsan ondan daha çok, onun rızasından daha çok seversen tam da onda imtihan olursun. Çok gördük. Melek gibi insandı. Tapıyordum kocama ama Allah onu benden aldı. Allah onun sevgisini senin önden aldı ki kendi sevgisiyle buluşturmak için. Allah kulunu üzmek, yormak, ağlatmak için var etmedi ki bu dünyada. Ama ağlatırken de güldüren Allah. Güldürürken de ağlatan Allah. Yoklukta varlığı, varlıkta yokluğu yaratan Allah. Onun matematik hesabını çözebilir misin sen? Hiçbirimiz çözemeyiz. Çocuklar bizim geleceğimiz, bizim sermayemiz, bizim gizemimiz, bizim servetimiz, bizim mirasımız. O zaman iyi bakalım. O kadar güzel bir dünya yaşatalım ki onlara, biz yokken bu alemde bizim için güzel şeyler yapsınlar. Çünkü biz öte boyuttan bu boyutu belki göreceğiz. Gördüğümüzde utanmayalım. Mahcup olmayalım. Hocam peki bir resme denk gelmiştim ben internette. İşte Nazi Almanya'sında bir toplama kampında çamurun içerisinde, paspal kıyafetler içerisinde herkes. Herkes çok mutsuz, çok zayıf, aç. Küçük bir çocuk diğer çocuğa elinde bir çiçek uzatıyor. Fotoğrafı böyle çekmişler. Yani aslında burada çocuğun yaşadığı duyguyu düşündüğümüz zaman o kadar kötülüğe rağmen hala o içindeki iyiliği tezahür ediyor. Ona işte bir çiçek veriyor. Yani bu fotoğrafı görünce benim aklıma şu geldi. Dedim ki acaba dedim çocuklar, yani insan diyelim daha doğrusu, doğduğu zaman fabrika ayarlarında iyi olarak mı doğuyor? Evet, çok güzel bir soru. Çocuklar bu dünyayı temizlemeye geliyorlar. Doğdukları dünyanın içinde bizi aydınlatmaya geliyorlar. Biz çocukları eğitmeye çalışırken şunu unutuyoruz, ıskalıyoruz. Aslında çocuklar bizi eğitmeye, bizi değiştirmeye, bizi güzelleştirmeye geliyorlar bu dünyaya. Haberciler, geleceğin, umudun, mutluluğun habercisi onlar. Çocukların dünyası tertemizdir. Zaten günahsızdır. Günaha girseler de günahsızdır. Çocuk küfür etse günah işlemiş olmaz. Çocuk yanlış konuşsa günaha girmiş olmaz. Yazmıyor melekler onlara bir şey. Çünkü melekler gibi tertemizler. Hocam 0 kilometreden kendimiz mi mesela ne bileyim hani kendimize oran belirliyoruz ya da dış etkenler, aile, yani mesela ben %100 iyiyim doğduğumda ama ondan sonra işte %80 iyi, %20 kötü gibi bir orantılamaya doğru mu gidiyorum yani hayatın bana getirdikleriyle beraber? Yani kötü yola doğru nasıl gidiyoruz ya da bunu kendimiz mi, etrafımız mı belirliyor? Temiz kalmaya çalışacağız. Dünya ne kadar kirli, dünyanın içindeki yaşayanlar ne kadar kirli duygularla yaşatmaya çalışıyor olsa dahi biz temiz kalmaya çalışacağız. Hiç kimse ben günahsızım demesin. Günah için korunan sadece peygamberler olmuş ki onlar da ne kadar sıkıntı yaşamışlar. Bizim gibi, insan gibi yaşamışlar. Aynı imtihanların daha büyükleriyle, daha belalarıyla uğraşmak durumunda kalmışlar. Yani Allah tarafından günaha girmeleri engelleniyor olması bir kul olarak imtihandan geçmedikleri anlamına gelmez. Her saatimizin bir hikayesi var. Her dakikanın da bir takipçisi var. Saniyemiz ve
Anlık duygularımız bile koordine halinde ve koordinatlarla takip ediliyor. O zaman bütün fotoğraf kareleri bizim bakacağımız kadar keyifli mi? Kendi hayatımızı kameraya çekse melekler ki çekiyorlar. Hem de pikseli bizim bilmediğimiz ölçekte. Bize bir günümüzü gösterseler vallahi biz bakamayız. Bakamayız. Ama çocukların her hali çok güzel gözükür. Onun için çocuklara yapışalım. Onların duygularıyla hareket edelim. Onları sevindirelim ki hayat bize gülsün. Onların rehberliğine inanalım, güvenelim. Çektikleri yere doğru gitmeye çalışalım. Bakın, neticesine bakın, daha temiz, daha aydınlıktır. Ben danışmanlık verdiğim anne babalara ve eğitimcilere her zaman söylüyorum. Arkadaşlar, çocukların rehberliğine inanın, güvenin. Çünkü onlar son model ve Allah tarafından tam teçhizatla gönderilmişler. Ve bize yol göstermeye geldiler. Haberciler, onların rehberliğine ihtiyacımız var. İyi okuyun onları. Kendi kalıplaşmış, günahkar, asi, tecavüze uğramış, haddi aşan hareketlerle muhatap olmuş duygularınızı onlara yerleştirmeye çalışmayın. Devlet memuru olman lazım, yoksa bu hayatta rahat yok. Özel sektörün ne olacağı belli değil. Efendim ortada dur, hiç arkada ya da önde durma. Ortada olsan bir şey olmaz. Önde durursan sıkıntı olur. Niye öndesin derler, kafana vururlar. Arkada durursan niye geride kaldın deyip kafana. Ortada, en iyisi ortada durmak falan. Böyle insanları kalıplaşmak. Tamam, işlerin en hayırlısı orta yolda olanıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, orta yolu tutturmak güzeldir. Ama önde olursan dayak yersin, arkada olursan hakarete maruz kalırsın. Daha önceki yaşam tecrübemizden başımıza gelen hadiseleri çocuklarımızın da başına gelir diyerek korkuyla büyütmek ve geleceğe dair onların bütün ümitlerini yerle bir etmek. Siyasete girersen başın belaya girer, ticaret yaparsan kazıklanırsın, dükkan açarsan iflas edersin. Başkasının kaderi bizim kaderimiz mi? Benim kaderim başkasının kaderi nasıl olabilir ki? O zaman Allah'ın yarattığı bu sisteme biz inanmıyoruz. Allah'ın verdiği imkanları görmezden geliyoruz demektir. Biz kendimizi Allah'a hasrettiğimizde, yüce Yaradan'ın kollarına bıraktığımızda tabiri caizse, o bizi en büyük garantörlüğüyle, en güzel imkanlarla yetiştirir, geliştirir zaten. Ama imtihansız asla. Hangi okul imtihansız? Kur'an, Tevbe suresinde onlar bilmezler mi, görmezler mi ki senede 1 ya da 2 kere imtihandan geçerler. İmtihana tabi tutulurlar. Devletlerin okul modelleri nasıl? Biz üniversitede kaç defa imtihan alıyoruz? 2 kere değil mi? Yani. 2 kere büyük imtihandan geçiyoruz. Hı. Yani bütün demeyi saymazsak. Aslında ömrümüz boyunca hep sürekli var, tamam, ama yani. Ama her sene Allah imtihandan geçirdiğini söylüyor Kur'an'da. Okuldaki imtihanlarımız da aynen böyle. Güz dönemi, yaz dönemi. Evet. Ve bizim girdiğimiz imtihanlar geçici dünyevi imtihanlar. Bir de uhrevi olan Allah tarafından yapılan hayat okulundaki imtihanlarımız var. Bir okul hayatımızdaki imtihanlar var. Bir de hayat okulundaki imtihanlar var. Ama hiç şaşmıyor. Sistem aynı. Devlet maaşı verir peşin. Sonra hesabını sorar. Allah ömrü verir. Aklı verir. Zenginliği verir. Makam verir. Sonra bakar taşıyabiliyor musun onu diye. Biz ne yapıyoruz kısır aklımızla, kıt aklımızla? Gelsin önce çalışsın, sonra vereceğim diyor. Öyle olunca daha iyi bir teklif buldu mu diğer tarafa gidiyor. Onun için özel sektör buradan kaybediyor. Devlet gibi bakmak, Yaradan gibi bakmak, yüce bir bakışla bakmak, parayı peşin vermek, senin çalışacağına inanıyorum demektir. O adam da son güne kadar hakkını vereyim diye çalışırken tam ay bitiyor, yeni maaş alınca tekrar çalışmaya başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Ay sonuna kadar çalıştırıyoruz. Bir de ay sonundan sonra bir günde teyit ediyoruz ödemeyi. Burası sağlam bir yer diye deyip adam başka yere gidiyor. Dolayısıyla Yaradan'ın bakışı gibi bakmamız lazım insanlığa. Toptan bakmalıyız, bireysel değerlendirmeliyiz. İnsanlığa hizmeti Yaradan'ın varlıklarını da hizmet olarak bilip aşkla bakıp aşkla yapmalıyız ki Yaradan da bize aşkla bakıp hürmet edebilsin, bize ikramda bulunabilsin. Bu yüce bakışla baktığımızda aradaki duyduğumuz laflar, hakaretler bize rahatsızlık vermiyor. Çünkü bütün ulvi bakışlar, dini, adli, sanayi olarak, ticaret olarak, diyanet olarak bu bakışlarda önce olan insanlar çok zulüm görmüşler. Başta peygamberler olmak üzere. Fakat önce oldukları için de Allah Teala tarafından özel mükafatlarla mukabele edilmişler. Fakat biz çocuklara sıraya girmeyi öğretirken asla sıradan çıkma diyerek sıra dışı bakışlarını, o fikri uyanışlarını, olağanüstü bakışlarını ortaya koymamak üzere mahvediyoruz. Ne diyorlar? Hamisi olmayan dahiler
içlerindeki cevherleriyle ebedi aleme göçüp giderler. Hami, himaye eden, onu her türlü kollayan büyükler olursa dahiler dehasını, bilgisini, o ultra bakışını, özel bilgisini ortaya koyabilirler. Yoksa diğer türlü toprağın altına kendi dünyalarındaki özel bakışlarıyla Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o fikri, yüksek mefkureyi ortaya koymadan toprakla buluşur, yerin altına geçip gidiyorlar. Hocam bugün aslında farklı bir konu konuşacaktık ama bugünkü konumuz iyilik oldu. Hayır olsun. İyi de oldu. İyilikle ilgili aklımıza gelen bütün her şeyi sorduk. Hatta birkaç sorum daha var ama yayın çok uzadı bu sefer. Hayır olsun. Belki bir sonraki konularda işte Hristiyan iyilik yaptığı zaman onun iyiliğin karşılığı ne olur? Bunlar hep çünkü akla gelen sorular. İşte deist birisi iyilik yaptığı zaman onun iyiliğinin karşılığı nedir Allah katında? Bunun gibi soruları da belki bir sonraki programda konuşarak. Biz din ayrımı, dil ayrımı, ırk ayrımı yapıyoruz. Allah hepimizi bu renklerle seviyor zaten. Ve iyilikle alakalı yapılanlarla ilgili Allah Teala Müslümanların iyiliği demiyor zaten. İnsana yaptığının karşılığı vardır diyor. İnsana yaptığı karşılığı var. İnsan ne yaparsa iyilik namına kendine, kötülük namına ise o da kendine diyor. Allah asla zulmetici değil ve iyilik yapan kullarını da iyilikle dünyada da sevindiriyor, ahirette de sevindiriyor. Kötülerin de mükafatını ve cezasını öyle bir veriyor ki bazen duymadığımız kötünün yanında kar kalıyor diyoruz. Hiç kimsenin yanına hiçbir şey kar kalmıyor. Öyle bir anda rezil rüsva oluyor ki keşke bunu yapmasaydım. Dağlar başıma yıkılsaydı da bu sözü söylemeseydim. Allah'tan teknoloji gelişti de insanların kusurları, ayıpları hiç ummadıkları bir anda karşılarına çıkıyorlar. Önceden sövdüğü insanları bugün övmeye başlayınca ya sen sövmüştü deyip önüne koyuyorlar. Bugün sövdüğü insanları yarın övmek zorunda kalmaları, bugün sövdükleri yarın övmek durumunda kaldıkları. Onun için hiçbir şeyde aşırıya gitmemek lazım. Hiç kimseye hiçbir şeyi tabu yapmamak lazım. Her şeyi ben bir gün bunu söylediğimde pişman olmamalıyım diyecek ölçekten, imbikten geçirip söylemek lazım. Yağ çekeceğim diyerek ummadık bir insanın söylediğin söz yarın başını çok ağrıtabilir. İltifat ederken ölçüyü kaçırmayalım. Karşıdaki insana tembih yaparken de ölçüyü kaçırmayalım. Zira bize Kur'an haddi aşmamayı öğütlüyor. Özellikle Rahman suresinin ilk ayetlerinde. Böyle yapanların hüsrana uğrayacağını, yanlışa düşeceğini ve Allah'ın bu hususlarda ne kadar hassas olduğunu ayetler bize gerçekten apaçık, sarih bir şekilde gösteriyor. Öyleyse kusurdan değil, kemalden bakalım. İnsanların açıklarını değil, insanların güzel taraflarını ortaya koymaya çalışalım. Zira biz başkasının ayıbını söylerken Allah da bizim ayıbımızı başkalarına gösterir. Kim bir müminin ayıbını, bir insanın ayıbını örterse Allah da onun bütün ayıplarını örter. Kim bir insanın kusurunu ifşa ederse Allah Teala kıyamet gününde bütün insanlığın önünde onun ayıplarını ifşa edeceğini söylüyor. O zaman iyiliğe devam. İyilik hareketinin olduğu yerde biz de var olmalıyız. Allah iyilikten bizleri ayırmasın inşallah. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Güzel bir program oldu. Artık bir sonraki programda ya iyilikten devam ederiz ya da artık gelen yorumlara göre belki de başka bir konudan devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sohbete muhabbete vesile olsun inşallah. Aşk olsun efendim.